Hepinize merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu haftanın Katil Rehber videosunda karşınızda Cellat var. Bir önceki Katil Rehber videosunun altına attığınız yorumlardan yine sizlere bir anket hazırladım. O anketin sonucunda %46'lık bir oyla siz Cellat'ı tercih ettiniz. Ben de sizlere Katil Rehber'de bu hafta Cellat'ı tanıtacağım. İlk önce katilimiz özelliğiyle başlayalım. Daha sonrasında add-on ve perklerle devam edeceğiz. Fakat videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız bir like atıp kanala da abone olursanız çok sevinirim. Yine bir sonraki rehber videosunda da hangi katilin gelmesini istiyorsanız yine yorumlara yazın. Yine bir anket oluşturacağım. O anketin sonuçta çıkaran katili de haftaya sizlere yayınlayacağım. Ve katilimizin özelliğiyle başlayalım. Katilimiz sağ kliğe basılı tuttuğu zaman kılıcını yere sokuyor. Ve sağ kliğe basılı tutarken aynı zamanda sol kliğe basarsanız da ileriye doğru bir atak yapmış oluyorsunuz. Bu atak duvarların arkasına, paletlerin arkasına, her şeyin arkasına geçiyor. Survivor'lara direkt olarak hasar verebildiğiniz bir özellik. Bu özelliğin yanı sıra siz sağ kliğe bastığınız sırada arkanızda dikenli bir yolda bırakıyorsunuz. Eğer Survivor'lar bu dikenli yola basarlarsa onları cage'e gönderebiliyorsunuz. Peki cage mantığı ne? Cage mantığı normal hook alma sistemiyle aynı. Fakat bazı perkler cage üzerinde çalışmıyor. Bu bizim hem avantajımıza hem dezavantajımıza olan bazı durumlar oluşturuyor. Birazdan perkleri anlatırken onlara da geleceğim. Eğer Survivor'ın ilk hakkıysa normal cage'e gönderiyorsunuz. İkinci hakkıysa yine aynı şekilde normal bir şekilde cage'e gönderiyorsunuz. Eğer son hakkıysa o Survivor'ın ve tele basmışsa direkt yerde morileyebiliyorsunuz. Özelliğimizin kullanımı bu kadar basit ama dediğim gibi bazı perkler Survivor tarafında da katil tarafında da cage mantığı yüzünden çalışmıyor. Dediğim gibi bu yine bizim avantajımıza ve dezavantajımıza oluşabilecek durumlar ortaya çıkarıyor. Perkleri anlatırken onları da geçeceğim. Şimdi add-on'larla devam edelim. Add-on'larda da size önerebileceğim iki tip add-on var. İlk add-on'umuz Duration add-on'u. Bu Duration add-on'u sizin özelliğinizi daha yavaş harcıyor. Gayet güzel, kullanışlı add-on'lardan bir tanesi. Diğer bir add-on ise özelliğimizin o sağ klikteki hasar veren modunu 1,5 metre uzatıyor. Bunları 2 duration ya da 2 range olarak da istediğiniz gibi kombolayabilirsiniz ya da bu şekilde ikisini birden kombolayabilirsiniz. Çok fazla uzun yapmanıza gerek yok açıkçası. Zaten o kadar uzağa özelliğinizi tutturmanız çok zor olacak. O nedenle ikisini birlikte kombolayarak oynamanızı tavsiye ederim. Sırada perklere geçelim. Perkler çok önemli. Şimdi mevcut perklerimizi anlatmadan önce sizlere hangi perklerin çalışmayacağından bahsedeceğim. Öncelikle Pubcos. Normal şartlarda Pubcos bir Survivor'ı hook'a astığınız zaman gidip bir jeneratörü tekmeleyip onu %25 gerilemesini sağlayan bir perk. Bu perk'i cage'lerde kullanamıyorsunuz. Çünkü cage'ler normal hook olarak oyunda sayılmıyor. Bu nedenle siz bu etkiden daha az yararlanacaksınız. Örneğin normalde Survivor'ları herkesin 3 asılma hakkı olduğundan 12 kere hook asabiliyorsunuz ya. Siz arada sırada cage'e göndereceğiniz için 12 yerine atıyorum 8-9 defa Pubcos'u kullanmış olacaksınız. Bu da alabileceğiniz maksimum verimi azaltacak. Bu nedenle Pubcos yine kullanabilirsiniz ama daha az etkisinden yararlanacaksınız. O nedenle kullanmanızı pek tavsiye etmiyorum. Bununla birlikte ceza hukları da yine beyaz kancaları astığımız zaman jeneratörlerin patlamasını sağlayan güzel perklerden bir tanesi. Fakat yine ara sıra cage'e göndereceğimiz için bu da cage mantığında çalışmayacak, o hook'u asamadığımız için. O nedenle yine bu beyaz hukları, bu ceza kancaları kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Peki okey, bizim böyle dezavantajlarımız var fakat Survivor tarafında ne gibi avantajlar elde ediyoruz? Survivor'larda Deliverance, Decisive, Borrowed Time gibi çok önemli güçlü perklerini cage üzerinde kullanamıyorlar. Yine aynı şekilde o perkler de hook üzerinde çalışan perkler olduğundan dolayı siz cage'e gönderdiğiniz zaman oradan kurtulduklarında Decisive'leri aktif olmayacak. Ya da onları alan Survivor'da Borrow varsa Borrowed Time efektine girmeyecekler. Ya da daha önce bir Survivor'ı kurtarmasına rağmen İlk defa cage'e gönderdiğimizde Deliverance'ını kullanamayacak. Bu da bize gerçekten güzel etkiler bırakacak. Birazdan oyun içerisinde de göreceksiniz. Oyun içerisinde bir Survivor'ı öldürmemiz çok basit olacak. Bu 3-4 perkten kurtulduğumuz için gayet güçlü bir şekilde, hızlı bir şekilde Survivor'ı oyundan çıkartabileceğiz. Böyle güzel bir gücü var. Şimdi peki hangi perkleri tercih etmeliyiz? Hexruin gayet güzel bir toteme bağlı bir perk. Bu totem hayatta kaldığı sürece Survivor'lar jeneratörden kalktıklarında jeneratörleri %200 hızla gerilemeye başlıyor. Gayet güzel kullanışlı perklerden bir tanesi. Yanına Trill of Time tercih ediyoruz şu anda Boon metası olduğu için. Boon totemini daha yavaş boonlamalarına, daha yavaş dönüştürmelerine sağlamak için bir Trill of Taunt'a ihtiyacımız var. Trill of Taunt'ta hayatta kalan her toteminiz başına %10 Survivor'ların totemlerini kırma ya da dönüştürme dezavantajı almasını sağlıyor. 5 toteminiz de hayattayken bu süre %50'ye kadar ulaşıyor. Bu ne gibi bize avantaj sağlıyor? Rakamsal olarak bilgi vermek gerekirse
bir Survivor'ın Hex toteminize buğuna çevirmesini 56 saniye kadar uzatıyor. Bu da Survivor'ların oyunun başında 56 saniyelik bir kayıba uğramasına sebep oluyor. Eğer buğun totem yapmak isterlerse, yapmak istemezlerse yine bizim avantajımıza onların yine o perkten mahrum etmiş olacağız. O yüzden bu metada güzel perklerden bir tanesi. Yanına Karopt almanızı tavsiye ederim. Karopt'ta oyunun ilk 120 saniyesi boyunca sizden en uzak 3 jeneratörü 120 saniyeliğine kapatıyor. O jeneratörler yapılamıyor. Yani Survivor'ları tek bir sayede toplamış oluyoruz. Tek bir sayede topladığımız Survivor'lardan işlerden birini çıkarmamız çok kolay oluyor. Bu nedenle Karopt'u kesinlikle piramide almanızı öneririm. Son önereceğim perk ise I Am All Ears. I Am All Ears sizin 48 metre etrafınızda bir Survivor eğer fast hold atarsa 6 saniye boyunca aurasını görebilmenizi sağlıyor. Tamam, 48 metre etrafında uzakta birinin fast volt atması ve onun aurasını görmemiz hiçbir işimize yaramayacak. Ama bu yakın fightlarda çok işimize yarıyor. Bir Survivor atıyorum kulübe penceresinden dışarı doğru atladı ve duvar arkasına geçti. Sağ kliğimiz o sırada hazır olacağı için Survivor pencereye koşarken Survivor pencereden atladıktan sonra aurasını görüp daha sonrasında hasarımızı rahatlıkla verebilmemizi sağlayacak. O yüzden Cellad'a yakışan güzel perklerden bir tanesi. Fakat onun yerine Deadlock da önerebilirim. Deadlock'ta oyunda bir jeneratör bittiğinde sıradaki en hızlı jeneratörü 30 saniye boyunca kapatan gayet güzel bir perk can rush'ı oldukça güzel bir şekilde önlemenizi sağlar. Ben özelliğimle uğraşmak istemiyorum, biraz daha can kontrolü yapayım derseniz Deadlock'ta da alabilirsiniz. Size bunu da tavsiye ederim. Perkler hakkında anlatacaklarım bu kadar. Maç içerisine geçelim. Sizlere nasıl oynamanız gerektiğini de detaylıca anlatmaya başlayalım. Let's go. Ve maçımızda başladı. Outhaven tercih ettim. Outhaven map'ini ben attım. Çünkü Cellat açıkçası kapalı maplerde çok işe yaramıyor. Zaten kapalı map olarak da bir okul kaldı, bir de hastane kaldı artık. Laboratuvarda kapandıktan sonra. Hastane map'inde çok işe yaramıyor çünkü her yerde pencere olduğu için özelliğinizi tutturmanız çok sorunlu oluyor. Özelliğinizi kullanabilmek için öncelikle bir hazırlık safhası var gördüğünüz gibi. İlk önce bir barın dolması gerekiyor. O bar dolarken Survivor pencereden atlayıp çok daha uzaklara gitmiş olabiliyor. O nedenle kapalı maplerde çok güçlü olmuyor. Size tavsiye etmiyorum o nedenle. Şimdi Corrupt'la başladık. Corrupt Side'ın map'in o side'ını kapatacak. O yüzden ben de bu tarafta rahatlıkla oynayabileceğim. İlk kovaladığım Survivor'ı hızlıca çıkarmaya çalışacağım. Çıkardıktan sonra işlerim çok daha kolay olacak. Çünkü Cellat'ın bir dezavantajı şu. Map travel'ı çok kötü. Normal yürüyerek map travel ettiğimiz için map üzerinde hakimiyet sağlayamıyoruz. O nedenle Survivor'ları 3 kişi bırakmaya oynamak zorundayım. 3 kişiyi bırakmak için de ilk Survivor'ı tele bastıracağım. Daha sonrasında hook'a asacağım. Hook'tan kurtulduğunda cage'e gönderip decisive atamamasını sağlayacağım. Ardından da cage'de çıkacağı yere gidip onun işini orada bitireceğim. Burada neyi buldum? Neyi işimi düşürmeden önce tele bastırmaya çalışacağım. Tele bastırırsam işim çok kolay olacak çünkü ama ne birazcık tele bastıramayacağım noktalara gidiyor. Buradan atlamayı denedi. Bir spotun etrafına dönseydi ona vurmayıp ilk önce tele basmasını sağlayacaktım. Ama o böyle dümdüz oynamayı tercih ettiğimden dolayı tele bastıramadım. Normal şartlarda ilk Survivor'ı tele bastırmaya özen gösterin. Özellikle araba spotları gibi açık bir spotta dönüyorsa bırakın dönmesine izin verin. Onu tele bastırın. Daha sonrasında hook'a asın. İkinci sefer çıktıktan sonra Decisive'in atamaması adına da KJ yollayacaksınız. KJ yolladıktan sonra da KJ'in çıkış yerine gidip işinizi bitireceksiniz. Fakat ilk seferde bunu başaramadık. Şimdi Neo üzerine deneyelim. Diğer Neo üzerine deneyelim. Burada bu spotta dönmesini istiyorum ama yine spottan çıkarak ona hasar vermemi sağladı. Okey, nasıl isterse. Burada tekrardan özelliğimi kullanacağım. Artık tele bastırmak istiyorum çünkü herhangi birini. Tele bastırdıktan sonra çok daha rahat tünelleyebilirim fakat yine benim istemediğim yerlere gidiyor. Şurada bakalım özelliğini, evet. Dardan attı, ben yine özelliğimi tele bastırmak için basmıştım ama yapmadı. Burada dönecek mi? Burada dönüp tele basarsa çok daha güzel olur ama sürekli spottan çıkıyor. Onu öldürmek zorunda kaldım. Yine istediğim vermedi. Bu tarzda yapmayan Survivor'ları da öldürün yani illa tele bastırmak zorunda da değilsiniz. Hook'larınızı almaya devam edin çünkü vakit kaybediyorsunuz. Ama tele bastırmakla uğraşacağınıza. İstediğimiz gibi gitmedi bu başlangıç ama ne dediğimi siz anlamış olacaksınız. Şimdi diğer alınan Survivor nerede onu bir bulalım. Bu tarafta oynuyorlardı. Kudret oradaydı. Kudret benim totemimi patlatmaya çalışıyor olabilir. Trill of Phantom olduğu için bu süre çok uzun. Biliyorum. O nedenle hala kırılmaması normal. Şöyle Kudret'in üzerine geldim. Kudret üzerinde şimdi detaylıca göstereceğim. Kudret tele basmış. Tam istediğim adam bu. Tele ota doğru, palete doğru gidiyor. Şöyle özelliğimi kaldırdım ve palete girmekten vazgeçtim bu sayede. Şimdi tekrardan Kudret'e vurdum. Bakalım palet campliyor mu? Paleti camplemedi. Gayet güzel. Böyle kuletini kaçacak bir yerden kalmadı zaten. Şurada hasarımı veriyorum. Base'im de yanında düştü. Size base'i de güzel bir şekilde gösterebileceğim bu sayede. Piramid'in camp'i de güçlü bu arada. Bir Survivor'ın
pencereden alınmamasını sağlayabiliyor. Alınıyor aslında o server ama ikisine birden özelliğinizle hasar vurabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir özellik. Hazır base'e gelmişken de size base'in çizilmediğini de göstermek istiyorum. Şöyle base'i güzelce bir çizmeye çalışayım. Fakat base gibi, jeneratör gibi, hook'lar gibi objektiflerin yanında herhangi bir şekilde özelliğinizi kullanamıyorsunuz. Onun yerine şunu yapmanız gerekiyor. Şuradan özelliğinizi tutup çevreleyip çıkan Survivor'ın ya da içeri girecek Survivor'ın bilgisini alabilirsiniz. Tabi yine eğilerek geçebiliyorlar o tellerin üzerinden. Bunu da söyleyeyim. Sonradan iyi geçerlerse aman nasıl geçtiler demeyin bana gelip. Onu da söyleyeyim size. Şöyle bakalım. Büyük binada yapılan bir jeneratör var fakat ben bu hukuktan artık uzaklaşmak istemiyorum. Biri de geldi gördüğünüz gibi telden eğilerek geçti. O tele basmadan aşağı inmeyi başardı ve adamı aldılar. Adamın barovu var mı yok mu hiç umursamadan vuracağım. Neden vuracağım? Çünkü ben onu cage'e göndereceğim. Eğer vurmazsam kendini dolaba atıp kendini grepletmek zorunda bırakır beni ve Decisive'ini kullanır. Eğer şu an dolaba girmeye çalışırsa hiçbir şey yapamayacak bana. Çünkü bende olduğundan dolayı dolaptan öyle ya da böyle düşecek. Ben fake atacağını düşünmüştüm. O yüzden düz geldim. Özelliğimi hiç hazır etmedim. Fakat sıkıntı yok. Burada şimdi vurabileceğim. Dedardan'ı harcamış mıydı? Harcamamış. Öyle bir özelliği deneyelim. Gayet güzel bir şekilde vurmayı başararak. Şimdi Decisive var ama sırtımızı almayacağız. Hemen Cage'e yolluyoruz. Cage de nereye gidiyor? Benden en uzak noktaya gidiyor. Map'in bu tarafını düşürdüğüm için map'in ya sol köşesine ya bu taraftaki sağ köşesine gitmiş olacak. Bakalım. Orada bir hareketlilik var. Oraya doğru gidiyor mu? Hayır. Buradan kimse yok. Sol tarafa gitmiş. Oradan Claret'i aldılar. Şimdi tekrardan Claret'in üzerine oynayacağım. İkinci hakkını da Cage'e göndererek harcatmış olduk böylelikle. Ve son olarak şimdi hasarı vermek kaldı. Body block atamazlar bana çünkü özelliğimi kullanırım. Pencereden atlarsa özelliğimi kullanırım. Ve bu şekilde hasarımı veririm. Çok hızlı bir şekilde yaptık. O yüzden şöyle birazcık aslında Claret'e vurayım sonra asayım. Çünkü çok hızlı yaptığım için hala ilk hook'tan kalma decisive olabilir. O nedenle birazcık bekledim ve zaten aslında oyunu bitmiş olacaktı. Kendisi de quit attı. Yapmam gereken de cellat olarak buydu. Bu şekilde siz de hızlıca adamları çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ne decisive kullanabilirler ne ilk o alınan barov kullanıldı. Hiçbir şekilde Survivor'ların perkleri de çalışmadı. Bizim nasıl Pakkoz'umuz çalışmıyorsa onların da bu şekilde kendi perkleri çalışmıyor. Üzerinde çalışan perklerin hiçbiri çalışmıyor. Bu da bizim avantajımız. Şimdi burada şöyle bir özelliğimi kaldırdım. Palete doğru gitti. Özelliğim tuttu aslında ama oyun saymadı. Şöyle tekrardan özelliğimi kaldırdım. Paletten atlamasını engellemek istiyorum böylelikle. Çünkü özelliğim aktifken paletten atlama cesaretini bulunamaz eğer atlarsa sonucuna katlanır. Gayet güzel bir şekilde hasarımı verdim. Paletlerde de bu şekilde bu spotlarda da özelliğinizi rahatlıkla hasar vermek adına kullanabiliyorsunuz. Paletten atlamalarını istiyoruz zaten. Atlama animasyonunda özelliğimizi daha rahat tutturabileceğimiz için açık alanlarda denemeyeceğiz tabii ki de. Şöyle bunu da astık buraya ki daha önce hiç asılmamış gayet istediğimiz hook'lardan bir tanesi. İlk hook'u ve tele basmış Survivor. Cellat'ın en istediği Survivor tipi. Şimdi gelelim birazcık uzaklaşalım o adamı alsınlar. Aslında size biraz hook takasını da göstermek istiyorum. Hook takasında eğer gösteremezsem de anlatayım. M1 kullanmayacaksınız arkadaşlar. M2 kullanacaksınız. Sağ kliğinizle Survivor alınmasını bekleyeceksiniz. Alındıktan sonra ikisini birden sağ kliğinizi vuracaksınız. Double hit atma avantajınız var. Öyle bir gücü var. Bakalım bir gelen var mı? Aslında göstersem çok daha güzel olur size ama gelen de yok. Hook'un başına biraz bekleyip alındıktan sonra direkt Mori'yi de çakabiliriz o adama. Çünkü az önce anlattığım gibi eğer Survivor'ın son hakkından biri geliyor. Şöyle alınsın. Alındığı gibi zınk ikisine birden hasarı vurdum. Hem Onea'ya vurdum hem de alınan Survivor'u vurdum. Barov'u var. Kendini dolaba atmak istese de atamayacak. Şöyle Ayamol Years'ım var benim de. Nereye gittiğini görebiliyorum. Fakat bitti olduğu için birazcık hızlı bir hareket sergiledi. O nedenle vuramadım. Şöyle bir deneyeyim. Orada da vuramadık. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Bu spotta zaten çok fazla bir şey yapamayacak. Şu an decisive olsa kullanamayacak. Basmış zaten. O nedenle burada yine Cage'e gönderiyorum. Decisive'ini atamamış oldu böylelikle bana karşı. Gayet Cellad'ın en güçlü olduğu konu bu. Kendi sağ kliği özelliğiyle duvarların arkasına ya da paletlerin arkasına vurma avantajı değil de asıl bu gücü güçlü. Bu yönü güçlü demek istedim. Şimdi burada bir Nea'mız var. Nea'ya da vurduk. Map'in ortasında gönderdiğim için Cage'in tam olarak nereye gittiğini anlayamıyorum. Fakat eğer Nea burada almadıysa o adamı Claret muhtemelen bak, o köşededir diyecektim. O köşede çıktı. Ortalama bir tahmin yapabiliyorsunuz yine. Sizden en uzak noktaya çıktığını sadece unutmayın. O an Claret'in üzerine gitmem lazım aslında ama
burada diğer Nia'yı sıkıştırdım. Tele basmasını istedim. Birazcık şu taraflara doğru gitmesini istedim ama tele de doğru gitmedi. Tamam, hızlıca seni de alalım. Şöyle hooklardan birini asalım. Bu Nia'nın ikinci hakkı olacak. Diğerlerini ikişer defa astığımı, birer defa astığımı hatırlıyordum. Bunun ikinci hakkı nedenle ilk Claret'in üzerine gitmem daha iyi olur. Şu an Claret'in son hakkı, diğer Nia'nın bir hakkı daha var. Burada bir jeneratörü bitirdi. Burada alınmış zaten. Claret'i güzel bir şekilde burada buldum. Hemen binanın içinden geçeyim. Ve şurada bana palette saklanıyor. Burada özelliğimi kullanmadım çünkü çok riskli. M1 atmayı deneyeceğim. Gayet güzel bir şekilde hasarımı vurdum. Ve burada özelliğimi deneye onu düşüreceğim. Çıkmasına müsaade etmeyeceğim. İlkinde de tutturmayı başardım. Ve son hakkı olduğundan dolayı Mori'yi kafasına vuruyoruz ve oyundan Claret'i de çıkarmış oluyoruz. Gayet güzel bir şekilde. Belki hala decisive olabilirdi ikinci sefer Cage'e göndermeseydik. Şimdi burada bakalım kim var? Diğer Nia aldı bunu. Kulübeye doğru koşmuşlar ikisi birlikte. Birinin son hakkı, birinin bir hakkı daha var. Son hakkı hangisinin olduğunu biliyorum. Bu değil, diğeri. Ama seni de öldürebilirim. Hiç sıkıntı değil. Zaten oyun benim elimde. İki jeneratör kalmış ve ben iki kişi öldürmeyi çoktan başardım. Böyle özelliğimi deneyeceğim ve hasarımı verdim gayet güzel bir şekilde. İyi bilen bir Survivor orada biraz da geri adım atabilir benim kılıcı geriye soktuğumu gördüğü anda. O nedenle Survivor üzerinde bir deneyin. Geri mi adım atıyor yoksa ileri oynamaya devam mı ediyor? Çünkü iki yapabileceği hareket var o pozisyonda. Ya buradan geri çıkacak, özelliğimi dojlamaya çalışacak ya da düz koşarak oyuna devam edecek. Görevimi de alayım. Zaten oyun bitti. Tekrardan hatırlatmak istediklerimi söylüyorum. İlk hookunuzda her zaman tele basmışsa bile Survivor'ı hook'a asın. Hook'tan alındığı zaman Barrow'u varsa bile Barrow'u vuracaksınız ve dolaba girmesine rağmen dolaptan çıkmak zorunda kalacak. Sonrasında decisive yememek adına Cage'e göndereceksiniz. En sonunda Cage'in çıkacağı yeri zaten biliyorsunuz. Cage'e doğru gidip son adamı oyundan çıkaracaksınız. İlk oyunun başında bunu yapmaya başarırsanız genelde oyunlarınızı kazanırsınız. En büyük püf noktası bu. İkinci olarak hook'ların, jeneratörlerin ve base'in içerisine tellerinizi bırakamadığınızı unutmayın. Tellerinizi o spotlara bırakamıyorsunuz. Bıraktığınız zaman hemen birkaç saniye içerisinde geri yok oluyor. Onu da söyleyeyim. Yani bir Survivor'ı astıktan sonra etrafını yuvarlak çizmeye çalışmayın. Çizemeyeceksiniz. Onu şimdiden sizlere bu konuda bilgisini vermek istiyorum. Şurada diğer Nia. Bakalım nereye gitti, sesini duydum senin. Buradasın. Şöyle bir denesem özelliğimi. Olmadı. I am all ears'ın var fakat senin de Lit'in var. Vurursam şu anda Cage'e gitme ihtimali var. O yüzden vurmayacağım açıkçası. Ben az önce buraya bakmıştım. Burada değil. Vurursam benden daha hızlanacağı için Hatch'i bulma ihtimali var. Ben önden gideyim. Hatch'i bulmak istiyorum çünkü. Ben önden gitsem. Ben bu taraflara baktım. Ortadaymış. Olmadı. Ona vursaydım da bulabilirdi zaten. Önemli değil. Önemli olan sizlere zaten öğretmekte. Maçı da kazandık zaten. Gayet güzel bir skorla. Şöyle serverlarında perklerine bakalım. Gayet güzel bir oyundu. Dediğim gibi unutmayın, ilk adamı hızlıca öldürmeniz lazım. Oyunu kazanmak istiyorsanız. Çünkü Pyramid'in tek dezavantajı map'i dolaşamaması. Map'i dolaşamadığı için serverların sayısını azaltmak zorundasınız. Azalttığınız takdirde de böyle güzel sonuçlar elde edersiniz. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım sizlere bir şeyler öğretebilmişimdir. Kafanızda takılan sorular varsa yorumlara yazın. Bir sonraki haftanın katil videosu hangi katil için olsun istiyorsanız da mutlaka yorumlara yazın. Yorumlardan yine anketi oluşturup anketi tutacağım. Ankete çıkan katili de haftaya yayınlayacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.